Ezan okuma yarışması birincisi Ramazan Aydemir Hoca'dan Niyavent Kaside ses rengi Şerif Duman Hoca'ya andırıyor. Alper Köksal gönderiyor. Bakalım. Sanki daha önce yaptık gibi. Niyavent Kaside Ramazan Aydemir. Ramazan Aydemir Hoca'yı biz yapmadık mı ya? Sanki yaptık gibi geliyor. Dur bakalım. Acaba yapıp yayınlamadık mı? Yok. Bak dörtlü ezan YouTube. Neyse. Peki. Ama daha önce ben sanki dinlediğim gibi bir şey hatırlıyorum. Si karar, rast tutuyorlar. La ilahe illallah. Bu mu acaba? Si karara geldi. Şimdi bu demin üstünde bir kaside gelecek galiba. Niyavent şimdi belli etti. Ses rengi çok geniş, tenor bir ses. Biraz kapalı okuma alışkanlığı var ama yani harfler böyle küçük, volüm küçük çıkıyor o nedenle. Biraz daha geniş, yani istiyor kulak ya. Biraz daha böyle hacim istiyor. Bu daha çok bağırmak anlamında değil ama yani dar bir yani harfleri hani küçük kullanırsınız. Bir bir u şöyle u denebiliyor yani. U U, 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 o kadar açılan U da var. Ya birazcık daha derin olduğu zaman hacim de büyüyecek. İlla okuyucunun yani yüksek volümde okumasını istemiyoruz. Ama bu şeyde biraz daha hacim çok daha etkili olur gibi geliyor bana. Makam çok güzel. Yani makam içinde gezinmeler harika. Sesi tuttuğu yer biraz nazal. Nazala çok fazla gittiği için de küçücük kalmış. Yani böyle bir okuyucunun çok daha kendini geliştirme şansı var. Dört kitabın manası Allah. Tabii çok yerleşmiş bir stil de var. Yani çok alışkın artık. Bu refleks tamamen gırtlak öğrenmiş bunu. Bu stili kolay değiştirmek de hadi değiştirelim değiştirmek de çok kolay değil. Üzerine küçük katılabilir. Katılabilir. Yani ana sistemi bozmadan küçük bazı harfleri biraz daha genişleterek o hacmi değiştirebilir. Okuyucu isterse tabii ki.
kolay değil. Bir kere ton çok tiz. Yukarıda C, do, do diyez, re'lere kadar giden bir yolculuk var. Yani Nihavend'in oktavına çıkıyor. Çünkü C karar okuyorlar. Yani aslında kolay değil bir okuyucu için. Hani bir anda gel bunu C'den oku. Yani şey gibi olmuş bu. Nihavend'in yeri re. C 1,5 ses aşağıda. 1,5 sesin oktavından gazel okuyor gibi. Yani pat diye bunu bir okuyucunun kucağında bulması kolay değil. Orada o kadar rahat etmesi de kolay değil. Ama stil olarak alışkanlığı yani bu şekilde hafif falsetle de karışık tiz sesleri kullanmayı alışkın bir okuyucu olduğu için üçüncü, dördüncü, beşinci dönüşlerde yani artık tekrar tekrar ettiği zaman yeterli nefes gelmiyor aşağıdan. Güçlü nefes gelmiyor. Hacim de yani ne kadar güçlü, şöyle şey düşünün. Yani çok güçlü bir nefes gönderirsiniz de yukarıda bunu çok iyi bir yere oturtmazsanız o nefes boşa gider. Yani bu sefer de yorulursunuz. Kendine göre bir okuma stili olduğu için alışmış bir refleks, daha doğrusu diyeyim yani. Tamamen alışmış bir stili var. Volüm ve ses dengesiyle, ama hani işte bunları değiştirmek çok kolay değil. Küçük küçük, çok azar azar ısındırarak, pozisyonları, pesteki sesleri biraz açarak, genişleterek, özellikle kalın seslerden başlaması gerekecek çünkü çalışmaya. Tizleri açmaya çalışmak değil yani mesele. Mesela iyi bir tiz sesi açmak için çok iyi kalın ses çalışmak gerekiyor çünkü. Ters çalışmak gerekiyor. Alttaki sesleri hacimlendirip genişletmeyi başarırsanız böyle okusun demiyorum ama bunları önce tavanı açmak için aşağıdan başlamak gerekiyor yolculuğa. Bu nazala bırakılmış hacimsiz o. Hani genişlediği zaman tutmak için bakın nefes. İçerideki canavarı açık harfle kullanmaya başlarsanız gücü, bu sefer nefesin yetmediğini görüyorsunuz. Çünkü harcanan nefesle harcanan nefes aynı değil. İşte o nedenle bazı şeyleri değiştirirken böyle köklü değişik yaptığınız zaman okuyucu bir anda bir saniye ben ne yapıyorum der. Yani bütün sistemi değiştirmek zorunda kalırsınız. Ondan kalın seslerle başlayacaksınız. Önce kalın sesleri açık ve hacimli kullanmaya alışacaksınız. Yavaş yavaş yukarı giderken o hacmi taşımaya çalışacaksınız. Ne kadar süre değişir? Başlangıç olarak 1 sene. Gerçekten öyle yani, kısa süre değil. Çok yetenekli bir okuyucu ama. Çok yetenekli bir okuyucu gerçekten. Bu kadarcık dinleyeyim. Teşekkür ederim.